Merhabalar sevgili Terazi burcu arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizler için 2025 yılına özel bir yıllık kahve bakımı yorumlayacağım. Şimdiden her birinize tüm güneş yükselen ay burcu terazi olanlara muhteşem bir yıl diliyorum. En başta sağlık, huzur ve mutluluk diliyor. Niyetlerinizin, dualarınızın bütünün hayrına, kabul olmasına şimdiden sizler adına niyet ediyorum. Sizler için dileklerim bu şekilde. Koca kasemde diğer fincanlardan bayağı büyük. Tam bir yıllığa uygun bir bakım yaptıracak fincanımız var. Ay bakar mısınız? Araba mı diyeyim? Birisi mi diyeyim? Yani bakın burada bir şey vardı ve tak ona doğru geldi arkadaşlar. Yani beklediğiniz bir şey bir de sağ tarafta. Sanki tam böyle düşündüğünüz bir şeye uygun olarak bir şey düşüyor. Yani tam düşündüğüm gibi araba, tam düşündüğüm gibi bir insan, tam düşündüğüm iş, patron, durum, yer. Yani bir şey böyle hani denk düşüyor diyebilirim. Çünkü burada da bakın yuvarlak bir şey vardı. Tam da düşüncenize uygun olarak bir şeyler bu 2025'te gerçekleşebilir maşallah diyorum. Ve bakın arkadaşlar burada yukarıdan çok güzel hem ilahi anlamda yardım alabilirsiniz hem de üst makam mertebelerden size gelebilecek olan iyi ya da olumlu cevaplar olabilir, bir şeyler gelebilir. Çok güzel görünüyor o açıdan. Ve bu şekilde baktığım zaman arkadaşlar gözüne kadar, kuyruğuna kadar bariz bir şekilde belli olan bir dinozorunuz var. Dinozor arkadaşlar eski zamanları anlatır. Yani sizin geçmişten, eskiden beri beklediğiniz bir şey var. Hatta sanki bu konu hakkında siz zaten konuşmuşsunuz. Yani 2025'te olması size sürpriz olmaz ama sizi memnun eder. Yani zaten iş bekliyorsunuz dedim ya, zaten bekliyorsunuz. Zaten işte kazanmayı bekliyorsunuz. Kazanırsanız sürpriz olmaz ama memnun eder sizi. Bu şekildeki bazı olaylarınız var. İstediğiniz gibi alabilirsiniz. İster bebek deyin, ister yatırım deyin, isterseniz aşkla ilgili deyin. Hiç fark etmez. Tam düşündüğünüz gibi sonuçlar gelebilir. Zaten burası arkadaşlar yani başlı başına bile büyük bir alan olarak gözüküyor. Burada ters bir Y harfi var. Y harfi normalde sizin yani çok kararsız kalabileceğiniz olayları anlatıyor. Ama 2025 yılında artık ne yapacağınıza sizler karar vermişsiniz. Zaman olarak da arkadaşlar muhtemelen Şubat'ın sonuna kadar evlenecek miyiz, boşanacak mıyız, ben bir yer kazanacak mıyım, benim planım nedir, çocuğum ne yöne yönelecek ya da nasıl olacak, nasıl bitecek? Bununla ilgili az çok bazı şeyler yani dediğim gibi Şubat ayının sonu Mart ayının başına kadar kendisini belli edebilir. Diyelim ki bu Mart'ın başına kadar 8'li ve 9'lu zamanlar bu açıdan çok önemli. 8'li ve 9'lu zamanlar önemli. Yani ocağın da 8'i, 9'u, 18'i, 19'u, 28'i, 29'u Şubat için de aynı şekilde. Yani böyle düşünebiliriz. Onun haricinde burada arkadaşlar aslında devam edecek bir S harfiniz varmış. Yalnız bir noktada çok incelmiş. Yine de devam etmiş. Ki şöyle baktığımız zaman zaten bir U harfi var. Karşılıklı konuşuyorsunuz bu konu hakkında. Ve tam da dipte bakın ya çok sevdiğiniz birisi hani partner vesaire olabilir ya da hanenizin insanı o şekilde söyleyeyim. Bakın karşılıklı konuşuyorsunuz. Hani bu hamilelik süreci devam etsin, bu aşk devam etsin, aman işte şu güzel olsun, iyi de devam etsin diyerekten böyle devam ettirmek istediğiniz bir şeyler var. Yatırımınız, işiniz, gücünüz veyahut da bir şeye başlamak istemişsiniz ama belirli bir noktadan sonra kesilmiş öne. Bakın bir kesintiye uğrama durumu var. Para biriktiriyordunuz, bir şey oldu, bütün paranız gitti elinizden ve bir kesintiye uğradı bu para biriktirme, kazanç süreçleriniz. Şimdi 2025 yılında arkadaşlar bu bir noktada kesilmiş de olsa artık bunları tekrardan devam ettiriyorsunuz. Yani yarım kalmış ilişkiler, yatırımlar, düşünceler, eğitiminizi mesela yarım bırakmak zorunda mı kaldınız ya da istediğiniz gibi devam etmedi mi? Ya sıfırdan başlarsınız ya da kaldığınız yerden devam etme durumunuz olabilir ve kiminle konuşarak bir şeyleri yarım bıraktıysanız yani az çok diyeyim hani kolektif olduğu için bu şekilde söylüyorum. Yine aynı kişiyle bir şeylere başlayabilirsiniz. Yani ailenizdeki biriyle konuştunuz. Ben devam etmeyeceğim artık işe çalışmayacağım dediniz. Karşı taraf dedi ki tamam. Şimdi tekrardan aynı ailenizdeki insanla konuşursunuz. Dersiniz ki devam etmek istiyorum. O da der ki iyi tamam buna da tamam yani. Hani o açıdan ben bir sıkıntı görmedim. Genel bir devamlılık durumunuz var. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir bakalım. Bu alanda böyle sanki
Çok temiz gözüküyor. Evet, bakın bir ayağınız burada, bir ayağınız burada, suratınız bakın burada ve sırtınız tepeye böyle arkaya doğru bakın böyle bir, eee, kova desem kova değil, küfeye benziyor. Yani böyle çömleklere benziyor açıkçası küfeden öte. Şimdi burada yani testi tarzı farkındaysanız ağzının böyle o kıvrık gibi görünüşü, o şekle benzediği için söylüyorum. Bu sizin ya bir şey saklıyorsunuz, yani bu kötü bir şey saklıyorum anlamında değil. İş kurmaya çalışıyorum, kimseye söylemiyorum. Şu anda gizliden gizliye çalışıyorum. Şu anda gizliden gizliye işte, evet bir hamilelik yaşıyorum. Gizliden gizliye bir aşk olayım var. Daha çok fazla böyle etrafa işte söylemedim. Daha çok yayılmadı. İşte ufak ufak para biriktiriyorum, ama söylemiyorum. Bir sürede söylemeyeceğim, diyebileceğiniz bazı olayları 2025 yılında yaşamaya başlayabilirsiniz. Çok böyle hani hazirana kalmıyor diyebilirim, bu açıdan gayet güzel gözüküyor. İşte arkanızda tutmanızın sebebi bu. Hem çok değer veriyorsunuz, tepenizde tutuyorsunuz bu olayı. Hani maldır, mülktür, aşktır, yatırımdır hiç fark etmez. Hem de arkadaşlar bir o kadar gizliyorsunuz ve arkanızda tutuyorsunuz. Ama dediğim gibi koşuyorsunuz bu konuda. Yani yürümüyorsunuz, emeklemiyorsunuz, koşturuyorsunuz ve çok da temiz gözüküyorsunuz zaten sağ tarafta. Ve hanenin içine doğru koşturuyorsunuz. Yani bu mutlu haberi evet bir yerden sonra söyleyebilir, ortaya çıkarabilirsiniz. Ama hani hanede daha çok konuşulan bir konu. Çok güzel gözüküyor. Yani böyle gizliyim, çok kötü bir şey diyeceğiniz bir şey değil ve çok da temiz gözüküyorsunuz dediğim gibi. Burada arkadaşlar bir böyle yolculuk olayı var. Sanki başta ben tek başıma gideyim, ben tek başıma halledeyim, ben yaparım, ben ederim dediğiniz bir olay var. Arkadaşlar yalnız değilsiniz. Yani çevrenizde birileri var. Yani dediniz ki işte ben şurada çalışacağım. İyi tamam, hep beraber gideriz. Belki siz tek başınıza gitmek, tek başınıza orada çalışacaktınız, tek başınıza okuyacaktınız, tek başınıza orada bir hani iş kuracaksınız, tek başınıza hani oraya gelin ya da damat gidecektiniz. Bu sefer aile bireyleri de biz de gelelim, biz de edelim. Yani tabii ki bu kötü bir şey değil ama herkes her şeye böyle bir anda bir atlama durumu olabilir. Yani diyelim askere mi gideceksiniz? Sizi tek başınıza olduğunuz yerden uğurlamıyor. Ta kapıya kadar geliyorlar. Hani o şekilde düşünebilirsiniz. Şöyle bir baktığımda arkadaşlar bakın burada kanatları geriye doğru olan bir kuşunuz var. Arkaya doğru o kadar hızlı geliyor ki sanki tozuta tozuta geliyor. Çok böyle aşırı hızlı bir haberiniz var. Yani muhtemelen gelmesi de çok hızlı. Size verilen süre de çok sınırlı. İşte bir hafta içerisinde hemen bunu yapman lazım. Çok az zamanın kaldı. Hemen hazırlan, çabuk. Çok hızlı evlilikler, çok hızlı sonuçlar, belki hamilelik var, ta 3. 4. ayda bir şeyleri fark edebilirsiniz. Çünkü beklemiyorsunuz, yani ona da kafayı yormuyorsunuz diyelim. Birkaç ayınız kalmış artık önünüzde. Tabii ki bir şeyler sizin için ekstradan çok hızlı olabilir. Bu şekilde planda olmayan olaylarınız, haberleriniz, işte bir anda bazı işlere girişme şeklindeki durumlarınız olabilir. Hâliyle ay ben hiç hazır değilim, işte maddi manevi hazır değildim, diyebileceğiniz bazı şeyler olabilir ama gene de karşılıyorsunuz. Yani hani nitelik gerekiyorsa, maddiyat gerekiyorsa, bir şeyler sizden hani bekleniyorsa becerebilmeniz, yapabilmeniz, bunu çok güzel karşıladığınızı söyleyebilirim ama hesapta olmayan bazı gündemler kendisini gösterebilir. Burayı bir de söyleyeyim, orayı biraz atlamış gibi oldum. Arkadaşlar burada karşılıklı olarak 2 kişiyle konuşuyorsunuz. Yalnız sizin aklınızda konuştuğunuzdan farklı şeyler var 2025'te. Belki 2024 ya da öncesinde evlenmek istemiyorum dediniz. 2025'te evlenmek isteyebilirsiniz ve bu hani beyninizde bir yerlerde dönebilir. Evet, ağzınız hala evlenmek istemiyordur ama kafada başka şeyler geziyor olabilir. Belki karşınızdakileri diyorsun ki hayır ben işimden, eğitimimden, mesleğimden çok çok memnunum, şuyum buyum. Ama 2025 yılında ya başkaları bir şeyler yapıyor, ediyor, deniyor. Acaba ben de mi yapsam, etsem, denesem gibi bir şeyler var. Ağzınız hala aynı şeyi söylüyor. Ama kafanızda başka planlar, başka durumlar geziyor diyebilirim. Sol tarafa baktığım zaman çok böyle aşırı insanseli görüyorum. Düğünler, dernekler, doğum günleri, tabii ki birçok toplu alan, bir yerlere davet edilmeler, bunlar çok fazla olabilir. Haliyle bu birçok burçta gözüküyor. Yani böyle toplu alanlar. Belki daha fazla insanın olduğu bir apartmana taşınacaksınız. Daha fazla insanın olduğu bir yerde çalışacaksınız. Çok böyle kalabalıklar içerisinde sınavlarınız, şunlar bunlar evet olabilir.
O yüzden de genelde bu şekilde gözüküyor. Onu söyleyeyim. Ama onun haricinde özellikle arkadaşlar Mayıs'ta Ağustos ayında genel bir kalabalık olayınız var. Ya belki bir yerlerde sıralamaya mı giriyorsunuz ya bir çekilişe mi katılıyorsunuz? Hani bu TOKİ şeyi gibi düşünebilirsiniz. O şekilde olabilir. Belki hani ona göre mülakatınız var, bir şeyler var. Belki oradaki şanslılardan birisiniz ya da sizin ailenizdeki birisi olabilir. O yüzden de böyle bakın sıra sıra bir gözükme olayı var ki böyle halay çekiliyor gibi de gözüküyor. Tabii ki bu söylediğim tarihlerde bir düğün dernek olabilir. Neden olmasın? Bu yüzden de böyle bir hani mutluluk olayı, dans ediliyor olayı gözükebilir. Onun haricinde şurada arkadaşlar biraz esmer suratlı biri var. Gözleri çok temiz. Bu kişinin biraz esmer birisi. Çok değil. Hani belki benden şu an aslında gölge düşüyor ama benden belki bir tık esmerdir. Hani kumral kişi böyle güneşin altında biraz yanarda kavruklaşır ama çok gene esmer olmaz ya. Hani biraz onun gibi birisi var. Bu kişi sanki arkadaşlar diş problemi yaşıyor. Ya akrabalarıyla küsüyor ya da diş problemi yaşıyor. Diyeceksiniz bu benim partnerim. Yani diş problemi evet zaten yaşıyor. Dişi ağrıyor. Dişinde şöyle bir şey var. Olabilir. Çocuklarınızın belki dişleriyle ilgili bir şey var. Belki sizin 20'lik dişlerinizle ilgili ya da ön dişlerle ilgili özellikle bir şeyler olabilir. Ya da bu şekilde söylediğim kişinin akrabalarıyla birazcık sıkıntısı olabilir. Şimdi alt üst diş birlikte gözüküyor. O yüzden ben burada anne tarafıdır, baba tarafıdır diyemiyorum. Ama ön tarafta ne olduğunu ve yani yakın bir akraba olduğunu söyleyebilirim. Onun haricinde şurada arkadaşlar ağzını çok büzmüş olan birisi var. Ve bu kişi arkadaşlar bir şeyler anlatmak, söylemek istiyor ama sanki söyleyemiyor ve bir kadın biraz sinirli gibi gözüktüğünü söyleyebilirim. Özellikle de Temmuz ya da Eylül gibi bu kadın bir bombayı patlatabilir. Kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum ama sanki İnsanlar sizden bir şey bekliyor da işte diyelim Temmuz ayı geldi. Temmuz ayı geldi sen şimdiye kadar ne yaptın? İşte evleneceğiz dedim bak Temmuz oldu hala niye evlenemedik? Zaten az önce demiştik ya mesela ta Eylül'e kadar sarkabilir bazı şeyler. Sizi bazı açılardan biraz sıkıştırabilir. Bakın hala vadesi olan bir şeyler var. Hala bir şeyleri denemek için şansınız var. Belki belirli tarihler var ve karşınızdaki insan tarihleri bilmiyor. Ama bilmemesiyle birlikte sizi bir şeyler için geç kalmadın mı? Belki diyeceksiniz hayır daha başvurular bile başlamadı. Hayır daha zaman var. Karşı taraf hala sizi sen gene de yap. İyi de başvuru tarihi başlama olsun sen gene de yap. Yani sizi böyle biraz bilmediği konularda diyeyim belki iş hayatı ile ilgili fazlasıyla sıkıştırabilecek birisi gözüküyor. Bir kadın. Harf diyeceksiniz. T harfini gördüğümü T, Y harfi gördüğümü söyleyebilirim. Buraya geldiğim zaman çok zayıflamış bir kedi var. Herkes görüyor kuyruğunu, vücudunu, kafasını herkes görüyordur. Yani arkadaşlar bu baya zayıflamış bir kedi. Yani eskiden aranızın iyi olduğu bir kişi. Çünkü kedi eşittir sizin psikolojik danışmanınızdır. Yani bu kadar size yakın olan bir arkadaşınızı, bu kadar yakın olan bir insanın ifade ediyor. Ama dediğim gibi çok zayıflamış. Bu kişinin bu kadar zayıflaması ve geçmişte kalıyor olması sizin bir arkadaşlığı, bir dostluğu hani belki zaten 2024'te sallantıdaydı. İyice arkadaşlar birbirinizden koptuğunuzu söyleyebilirim. Kötü mü? Bence değil. Çünkü onu artık gömmüşsünüz bir noktadan sonra. Ve hani bakın geçmişten beklediğiniz bir nasıl diyebilirim size? Böyle balık gibi küçük bir kısmet. Çok büyük bir olay değil. Ama küçük. Hani olsa iyi olur. Diyeceğiniz bir şey varsa sanki 2025'te hani ne zaman diye bakıyorum bize bir zaman aralığı versin. Çok böyle bir şey gözükmüyor. Hani etrafının açık renk olmasına bakarak tamamen bu yorumu yapıyorum. Biraz daha böyle hava sıcakken yani karlar yokken ne olabilir? Nisan'dan sonra mesela Nisan'dan sonra Ekim'e kadar olan bir zaman aralığında yani ilk 3 ay değil mesela. Bu tarihlerde beklediğiniz bir balık gelebilir. Hanenin içerisi aslında çok karanlık değil. Yani daha doğrusu sizin içiniz çok karanlık değil. Bu da sizin 2025'te bazı şeylerden hani hiçbir şey beklemiyorum demenize rağmen bazı konularda içten içe aslında umutlu olduğunuzu ve bir şeyleri artık bekliyorsunuz. Yani her şey olmasına gerek yok. İşte çocuklarımın işi olsun yeterli. Benim şu gündemim var. İşte işe gireyim yeter. 2025'te başka bir şey olmasa da olur. İşte şu hastalık düzelsin başka hiçbir şey istemiyorum gibi. Hani
Bir tane de olsa yeter. Hani en azından ben ondan çok umutluyum diye bir beklenti durumunuz gözüküyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir kağıt işiniz var ama kağıt işinin beyin kısmı sizsiniz ve siz kendiniz oluşturuyorsunuz. Yani kendi eğitiminizi, kendi paranızı kazanıyorsunuzdur, kendi paranızı yönetiyorsunuzdur, kendi tapularınızla uğraşıyorsunuzdur. Kendi eğitiminiz, bakın çoluk çocuk aile ve onları geçtim. Kendinizle ilgili belki vergi işleriniz var, belki doğum kağıtlarınız var, ona göre yatırımlarınız var ama kendi yatırımlarınız, yani aile içi, partner arası yatırım falan, bunlardan bahsetmiyorum. Bireysel yaptığınız işlerden bahsediyorum sevgili arkadaşlar. Ve biraz daha sizin yüzünüz sanki arkadaşlar, çok fazla 9 rakamı gördüm. 9 rakamı, bakın 9, 9. Burada da çok fazla 9 vardı. Yani sanki Eylül civarı, tabii ki artı eksi değişir. Tarotta daha da detaylı çıkar eminim ki. O zamanlar biraz daha sanki yüzünüz gülüyor. Ya da bütün sene beklediğiniz şeylerin karşılığı o zaman geliyor. Ocak'ta hamile kalırsanız tabii ki Eylül gibi doğurma ihtimali olabilir. Çocuk gelme ihtimali olabilir. Belki onunla alakalı bir şey. Belki o tarihte bir sınavınız var. Belki o tarihte mahkemeniz sonuçlanacak. O zamana doğru paranızı alacaksınız. Belki ondan dolayı bu kadar 9 rakamı görünüyor ki 9 rakamı zaten başlı başına artık bir şeyleri bitiriyorsun. Borcunu bitiriyorsun. Sıkıntılı şeyleri bitiriyorsun. Uzaklaşıyorsun. Bitirmişim yani, noktayı koymuşum. Kitabı kapatırım. İstediğim yere giderim. Kimse de karışamaz. Biraz da bu şekildeki bitirişlerinizi halletmenizi, işlerinizi halledersiniz. Hani bunları ifade ediyor. Artı burada arkadaşlar uzun gözüküyorsunuz. Bu da sizin özellikle eril konularda, yani çalışıp çabalama. Bakın, severek yapmanıza gerek yok. Mecburiyet de olsa bir çalışma hayatını, sevin ya da sevmeyin bir eğitim hayatını, sevin ya da sevmeyin bir şekilde sizin sayılar, yani para olabilir, zaman olabilir, tarihler olabilir, miktarlar olabilir. Sürekli böyle analitik şeylerle uğraşma durumlarınızı, çok fazla koruyup kollayıcı olmanız gereken ve hani bir şeylere böyle sahip çıkmak diyebilirim. Evinize, mala, mülke, haklarınıza çok sahip çıkmanız gereken, ki çıkabilirsiniz de açıkçası. Böyle bir zamanda olduğunuzu ifade ediyor. Burada zaten bakın biraz şeysiniz, böyle öne çıkık bir burun yapınız var. Bu da sizin çok girişimci olduğunuzu anlatıyor. Biraz size doğru oklar yönelebilir. Bu da size arkadaşlar bulunduğunuz şehirden sanki başka bir şehire, bulunduğunuz evden başka bir eve, bulunduğunuz alandan, arkadaş ortamından, ki arkadaş ortamı biraz değişebilir, bundan bahsetmiştim, başka ortamlara geçişinizi anlatıyor. Bir de bu sevmediğiniz kısma bakıyorum arkadaşlar. Ya onlar kendi hallerinde, çok fazla size bulaşan birileri yok 2025'te diyebilirim. Tabii ki bazı kişilerin ufak kıskançlıkları olabilir. Özellikle Mayıs ayı gibi, Temmuz ayı gibi. Bakın, bazı ayları çok fazla söyledim farkındaysanız. Çünkü onlar çok fazla kendisini gösteriyorlar. Ki zaten Eylül dedik. Eylül'de de sizin zaten doğum gününüz var. Haliyle de o tarihlerin sizin için özel olması gayet tabii ki doğal. Buraya baktığım zaman arkadaşlar gayet güzel bir başlangıcınız var aslında. İnşallah da devam eder, akar diyorum. Çünkü çok biraz hani böyle uzun doğum için şey olması, hani akış göstermemiz çok doğal. Ama dediğim gibi, yani şurayı dönmesi, şansınızın dönmesi gibi düşünebilirsiniz. İşte bir yerden sonra da arkadaşlar artık olaylar sizin üzerinize kalıyor. Yani sizin halledebilme yeteneğinize, ne kadar istediğinize göre değişiyor tabii ki bazı şeyler. Benim söyleyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki dediğim gibi tarotta da bir şeyler kendisini az çok gösterdiği için, tarottu, kahveydi, birbirlerini bir noktada belki tamamlayabildiklerinden dolayı size böyle daha büyük büyük sonuçlar verebilir. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalınız. Bay bay.